Her ameliyathanede özellik şu, kıyafetler tekrar değiştiriyoruz. Bu kıyafetler tamamen değişip tekrar gidiyorsun. Dış kıyafet. Her ameliyathanede yine 2 tane kafa olur, şifreli olur. Bu şifreyi ara ara değiştiriyor çünkü hastalar bilmesin diye. Bu ameliyathanenin 2 özelliği var. Halletmesin bir şey olursa ameliyathane burası, yoğun bakım burası, endoskopi orası. Yani hasta buradan, bu üçgenden iyi olup yukarı çıkıyor. Yine hastalar bu kapıdan girerken biz yine ikinci bir şifreli kapıya giriyoruz. Bu şifreli kapıdan artık biz soyunma odasına giriyoruz. Bu kıyafetler tamamen değiştirip, benim genelde aynı 2 kıyafetim olduğu için öbür tarafa yeni kıyafetler geleceğiz. Yine bay bayan soyunma odası. Burası bizim, şimdi soyunma odasına girip soyunuyoruz. Cerrahların kendini en mutlu hissettiği an, evinde, sokağında, kahvede, dışarıda göremeyeceği şey burada ilgiyi görüyor. Bir hemşirem kendini giydiriyor, arkada personel bağlıyor. Yani kendini bir şey hissediyorsun burada, yani nasıl diyeyim, öyle bir şeyler hissediyorsun, onu anlatamam şimdi. Hep bu duyguyu yaşıyorsunuz. Bu önemli bir duygu aslında. Cerrah bundan dolayı ameliyat yapıyor, onu da bilmiyorum. Pozisyon ver. Mesela bu ameliyatın masası önemli. 70 derece yukarı kalkması. Kaldır şimdi hastayı. Geriden baktığında görürsün. Derecesine bak şimdi. Bak kalkıyor hasta. Daha kaldır kızım. Evet, bu şekilde oluyor ki ekran doktora çok rahat olsun diye. Evet, şu an ikinci ameliyathaneye gidiyoruz. Müziği biraz kısalım. Oradan çıktık, buraya geldik. Bu yapacağımız, demin bir mini gastrik bypass yapmıştık. Kilolu hasta, şekeri yok. İsteğe bağlı. Bu da tüp mide yapacağımız hasta. Şimdi tüp mide yapacağız. Soru şu olabilir, neden yeşil, neden mavi? Bu yeşiller steril edip tekrar kullanabiliyorsunuz. Mavileri bir kere kullanıp atıyorsunuz. Tüp mide ameliyatlarda ölümlerin hepsi bu dikişte bitiyor. Eğer bu dikişler güzel olmazsa, bir kaçak olursa, sızıntı olursa mide öt sıvısı karnın içine geçiyor, enfeksiyon yapıyor ve hastayı öldürüyor. Onun için bu dikişlerin çok iyi olması lazım. İş burada bitiyor. İş burada. Bu dikiş sayesinde biz 2015 yılından beri kaçak görmedik. Yaklaşık o günden bugüne kadar 3000'e yakın vaka yaptık. Ama ortalama bu dikişler atılmazsa ortalama %1 oranında kaçak görülüyor. Onun için bütün cerrahlara bu dikişler atmayı öneriyorum. Daha önce bu hasta kiloluydu. Kilolu olduğu için abdominoplasti yapılmıştı bu hastaya. Fakat kilolarından kurtulamadı. Biz bu hastayı kilolarından kurtardık. Kilolarından kurtardıktan sonra şimdi bir
sarkması oldu. Gördüm. Çok kısa bir sarkması var ama gördüğünüz gibi. Burada ufak da bir fıtığı var. Aynı seansta hem bu kısmı hem bu kısmı yapıp bir ameliyat yapacağız. Göğüs ameliyatını yaptık. Bir sıkıntı yok. Şimdi abdominoplastisini yapacağız. Bir de fıtığı var. Onu alacağız. İşlem bu kadar sürüyor. Yani burada özellik şu. Siz kiloluysanız kalkıp da karnınızın yağını falan aldırmayın. Önce bir zayıflayın. Sonra abdominoplasti olun. Yani öncelikle kilolu insanların, çok kilolu insanlar kalkıp karın estetiği olmasını doğru bulmuyor. Sonra tekrar ameliyat oluyoruz. İşte bunu tüp mide yapıp tekrar sarkıyorlar. O zaman biz ikinci ameliyatı yapıyoruz. Bu hasta ilk ameliyatı boş yere olmuş oldu.